Değerli Define ve Arkeoloji kanalı izleyicileri merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere dedektörlerimizin sınırlarını nasıl zorlayabileceğimizi, toprağın altındaki gizemli dünyayı daha derinlemesine nasıl keşfedebileceğimizi konuşacağız arkadaşlar. Hepimizin aklında aynı soru var. Dedektörlerin sinyal gücünü yani çekim kuvvetini nasıl artırabiliriz, değil mi? Herkes bunu düşünmüştür, dedektörü olan herkes. Yüzeydeki küçük metalleri tespit etmek kolay. Peki ya derinlerde yatan o tarihi hazineler? Bu videoda dedektörlerin çalışma prensiplerinden, frekans ve toprak ayarlarının önemine, arama başlıklarının seçiminden, toprak yapısının nasıl analiz edileceğine kadar hemen hemen her detayı videonun içerisinde sığdırabildiğimiz kadar ele alacağız arkadaşlar. Bugün bilimsel gerçekler ve yılların saha tecrübeleri ışığında bu gizemi çözmek için bir adım daha atacağız. Evet arkadaşlar, hazırsanız derinlere inmeye ve tarihin sessiz tanıklarına ulaşmaya başlayalım. Arkadaşlar, kameranın karşısına böyle her geçtiğimde içimdeki o heyecanı, o keşfetme arzusunu böyle sizlerle paylaşmaktan büyük bir onur duyuyorum gerçekten. Çünkü biliyorum ki şu an beni izleyen sizler her birinizin içinde o eski çağların gizemini çözmeye ve o sizi bekleyen çil çil altınları bulmaya yönelik inanılmaz bir tutku var. Ancak bu tutku doğru bilgiyle harmanlanmadığı sürece toprağın sadece birkaç karış altındaki değersiz metallerle yetinmek zorunda kalırız. Bizim amacımız yüzeyde gezinmek değil arkadaşlar. Tarihin derinliklerine demir atmaktır. Dedektör dediğimiz bu muazzam teknolojik aletler aslında toprağın içine görünmez bir elektromanyetik dalga gönderen ve aşağıda bir metal olup olmadığını dinleyen hassas birer kulaklıktır aslında. Bu cihazların çalışma mantığını anlamadan onların derinliğini artırmayı beklemek rüzgarın yönünü bilmeden yelken açmaya benziyor adeta arkadaşlar. Tarih boyunca insanoğlu hep yerin altındakini merak etmiştir. Mayın bulmak amacıyla geliştirilen bu ilk hantal cihazlar zamanla evrim geçirerek bugün elimizde tuttuğumuz o son derece zeki mikro işlemcili bilgisayarlara dönüştüler. Peki ama bu cihazların toprağın altına gönderdiği o sinyal gücünü yani çekim kuvvetini nasıl daha da aşağılara iletebiliriz? Bakın arkadaşlar, bir dedektörün derinliğini belirleyen tek bir sihirli düğme yoktur. Derinlik cihazın fiziksel donanımı, toprağın kimyasal yapısı, aranan hedefin fiziksel özellikleri ve en önemlisi de cihazı kullanan kişinin yani sizlerin tecrübesiyle şekillenen muazzam bir denklemdir. Düşünün ki elinizde bir el feneri var ve her yer zifiri karanlık. Sisli bir ormanda ileriye bakmaya çalışıyorsunuz. Fenerinizin ışığı ne kadar güçlü olursa olsun, o sisin yoğunluğu ışığınızın ne kadar uzağa gideceğini belirler. İşte toprak da dedektörünüzün gönderdiği elektromanyetik sinyaller için tam olarak böyle bir sistir. İçindeki mineraller, demir tozları, tuzluluk oranı ve nem sinyalinizin aşağıya inmesini engellemeye çalışan birer bariyerdir arkadaşlar. Bizim görevimiz bu bariyerleri nasıl aşacağımızı, cihazımızın o görünmez kollarını toprağın en derin katmanlarına nasıl uzatacağımızı öğrenmektir. Evet arkadaşlar, şimdi kahvenizi ve çayınızı alın. Şöyle arkanıza yaslanın ve zihninizi toprağın altındaki o sessiz dünyaya odaklayın. Çünkü birazdan anlatacaklarımız arazideki tüm ezberlerinizi bozacaktır belki de. Ve sizi sıradan bir arayıcıdan toprağın dilini anlayan gerçek bir defineciye dönüştürecek. Evet arkadaşlar, dedektörümüzün derinliğini artırmak için yapmamız gereken ilk ve en hayati hamle cihazımızın kalbi olan arama başlıklarını yani bobinleri doğru anlamak ve doğru seçmektir.
Çoğu insan cihazı satın aldığı gün üzerinde gelen standart başlıkla yıllarca dağ tepe gezer ve neden daha derindeki hedefleri bulamadığını sorgular. Oysa fizik kuralları çok açıktır arkadaşlar. Arama başlığının çapı büyüdükçe toprağın altına gönderdiği elektromanyetik alanın hacmi ve derinliği de aynı oranda artar. Bunu bir huniye benzetebilirsiniz. Geniş bir huni suyu çok daha geniş bir alandan toplayıp aşağıya iletir. Değil mi? Eğer hedefiniz yüzeydeki küçük bir madeni para değil de toprağın çok daha derinlerinde yatan büyük bir kütle, eski bir sandık veya derinde olan bir küp ise mutlaka ama mutlaka büyük çaplı arama başlıklar kullanmalısınız arkadaşlar. Ancak burada çok ince bir şöyle çizgi var. Başlık büyüdükçe derinlik artar, evet. Ama cihazınızın küçük hedeflere olan hassasiyeti de azalır. Yani devasa bir başlıkla çok derinleri tarayabilirsiniz ama yüzeye yakın küçücük bir altın parayı gözden kaçırabilirsiniz. Bu yüzden hedefinize uygun başlık seçimi derinliği artırmanın ilk altın kuralıdır. İkinci büyük sırrımız frekans ayarıdır arkadaşlar. Frekans, cihazımızın toprağa saniyede kaç kez sinyal gönderdiğini ifade eden kilohertz cinsinden ölçülen bu değer derinlik konusunda adeta bir oyun değiştiricidir. Düşük frekanslı dalgalar tıpkı okyanustaki devasa dip dalgaları gibidir. Yavaş hareket ederler ama önlerine çıkan küçük engellere takılmadan çok uzaklara, yani toprağın çok derinlerine kadar inebilirler. Yüksek frekanslı dalgalar ise bir su birikintisine atılan küçük bir taşın yarattığı sık titreşimler gibidir arkadaşlar. Öyle anlayabilirsiniz. Yüzeydeki en ufak bir metal kırıntısını bile anında yakalarlar ama toprağın derinliklerine inmeye güçleri yetmez. Çabuk sönümlenirler yani. Eğer amacınız maksimum derinliğe ulaşmaksa cihazınızın frekansını her zaman en düşük seviyeye ayarlamalısınız arkadaşlar. 3 kHz veya 5 kHz gibi düşük frekanslar toprağın mineral yapısını delip geçerek derinlerdeki büyük kütlelere ulaşmak için yaratılmışlardır. Gelelim işin en can alıcı, en kritik noktasına. Yani toprak ayarına. İnanın bana arkadaşlar, dünyanın en pahalı, en güçlü dedektörünü de alsanız, eğer toprak ayarını doğru yapmazsanız o cihaz toprağın 10 santimetre altını bile görmez. Toprak ayarı cihazınıza üzerinde yürüdüğünüz zeminin kimyasal yapısını tanıtma işlemidir. Anlatabiliyor muyum? Toprağın içindeki demir oksitler, tuzlar ve çeşitli mineraller dedektörünüzün sinyaline karşı bir ayna görevi görür ve sinyali geri yansıtırlar, geri çevirirler yani. Cihaz sürekli olarak topraktan gelen bu sahte sinyallerle boğuşur ve asıl hedefi göremez. Ama toprak ayarını kusursuz bir şekilde yaptığınızda cihazınıza adeta şu emri verirsiniz. Bu toprağın doğal yapısını görmezden gel, sadece ve sadece yabancı bir metal gördüğünde bana haber ver. Bunu demiş olursunuz. Manuel toprak ayarı yapabilen cihazlar her zaman otomatik olanlardan bir adım öndedir. Arazide yürürken toprağın rengi, yapısı veya nemi değiştiğinde toprak ayarınızı mutlaka yeniden yapmalısınız arkadaşlar. Temizlenmiş bir zemin sinyalin hiçbir engele takılmadan metrelerce aşağıya inmesini sağlar. Derinliği etkileyen ve pek çok kişinin bilmediği bir diğer muazzam doğa olayı ise hale etkisidir arkadaşlar. Bazen videolarımda bahsederim. Elimden geldiğince de tekrar etmeye çalışıyorum. Yüzlerce, belki de binlerce yıl önce toprağa gömülmüş olan bakır, bronz, gümüş veya demir gibi metaller geçen uzun asırlar boyunca toprağın içindeki nem ve asitle reaksiyona girerler arkadaşlar ve bu kimyasal tepkime sonucunda metalin etrafında tıpkı bir böyle gezegenin atmosferi gibi gözle görülmeyen ama dedektörlerin çok net algıladığı manyetik bir oksitlenme bulutu oluşur. Biz buna hale etkisi diyoruz. Yani gömülmüş küçük bir metal parçasını dedektör 20 santimetreden zor algılarken 1000 yıl önce gömülmüş aynı büyüklükteki bir metali etrafında oluşturduğu bu manyetik hale sayesinde çok daha derinlerden sanki dev bir kütleymiş gibi algılayabiliyorlar.
Bu yüzden yağmurlu günlerin ardından toprak nemliyken yapılan aramalar her zaman çok daha derin sonuçlar verir. Bunu elimden geldiğince videolarımda tekrar etmeye çalışıyorum arkadaşlar. Çünkü su toprağın iletkenliğini artırır ve o manyetik halenin dedektör tarafından çok daha net duyulmasını sağlar. Kuru, çatlamış ve çorak bir toprakta sinyal boğulurken nemli bir toprak sinyali adeta otoban gibi aşağıya taşır. Tüm bu teknik detayların yanında sizin fiziksel hareketleriniz yani arama disiplininiz derinliği doğrudan etkiler. Süpürme hızı dediğimiz olay tam da budur. Arama başlığını toprağın üzerinde sağa ve sola sallarken ne kadar hızlı olursanız derinlerdeki o zayıf sinyalleri kaçırma ihtimaliniz o kadar artar arkadaşlar. Derinlerdeki bir hedeften cihaza geri dönen sinyal çok cılızdır. Adeta bir fısıltı gibidir yani. Eğer başlığı o fısıltının üzerinden hızla geçirirseniz cihazın işlemcisi o zayıf sesi işleyip size bildirmeye vakit bulamaz. Bu nedenle derinlik istiyorsanız adımlarınızı biraz daha yavaşlatmalı, başlığı toprağa olabildiğince paralel ve yakın tutmalı, sarkaç gibi uçlarını havaya kaldırmadan her bir santimetreyi üst üste bindirerek sabırla ve yavaşça taramalısınız arkadaşlar. Acele eden kaşif sadece yüzeydeki çöpleri toplar. Sabreden kaşif ise yani defineci ise tarihin derinliklerine ulaşır arkadaşlar. İşte değerli dostlar, toprağın altındaki o gizemli dünyaya gönderdiğimiz sinyallerin gücünü artırmanın dedektörlerimizin çekim kuvvetini ve derinliğini maksimize etmenin ardında yatan bilimsel ve pratik gerçekler bunlardır. Başlık seçiminden frekans ayarlarına, kusursuz bir toprak ayarından doğanın bize sunduğu hale etkisine ve kendi arama disiplinimize kadar her bir detay bizi o büyük keşfe bir adım daha yaklaştıran devasa bir yapbozun parçasıdır. Arkadaşlar unutmayın ki en iyi dedektör kullanıcısının beyni ve tecrübesidir. Cihazınız size sadece sesler ve sinyaller verir. O seslere toprağın dilini çözmek ve doğru yerde doğru ayarları kullanmak tamamen sizin ustalığınıza kalmıştır. Bu anlattığım yöntemleri arazide sabırla uyguladığınızda daha önce defalarca üzerinden geçilip hiçbir şey bulunmayan, tamamen temizlendiği sanılan bölgelerde bile cihazınızın o derinden ve tok bir şekilde kulaklığınıza yansıyan o muazzam sinyalini duyacaksınız arkadaşlar mutlaka. O an geldiğinde kalbinizin atışlarının hızlandığını, tüylerinizin diken diken olduğunu hissedeceksiniz. Çünkü bileceksiniz ki o sinyal yüzeydeki değersiz bir altın değil, yüzyıllardır orada karanlıklar içinde sizin onu bulmanızı bekleyen tarihin sessiz bir tanığının çığlığıdır. Bizler defineci veya arkeolog olmanın ötesinde geçmişle gelecek arasında köprü kuran birer zaman yolcularıyız. Bu yolculukta cihazınız sizin en sadık yol arkadaşınızdır. Ona iyi bakın, onu iyi anlayın ve sınırlarını nasıl zorlayacağınızı asla unutmayın. Bugün sizlere dedektörlerimizin sinyal gücünü artırmanın yollarını, toprak altındaki gizemli dünyayı daha derinlemesine keşfetmenin sırlarını ve bu alandaki bilimsel gerçekleri anlattım. Bir videoya sığdırabildiğimiz kadar. Artık biliyorsunuz ki doğru cihaz kullanımı, doğru ayarlar ve doğru tekniklerle yıllardır saklı kalan hazinelere ulaşmak mümkün. Dedektörünüz size sadece sinyal verir. Ama o sinyalleri anlamlandırmak ve doğru adımları atmak tamamen sizin elinizdedir. Eğer bu videoda paylaştığım bilgiler ilginizi çektiyse, işinize yaradıysa, size yeni bir bakış açısı kazandırdıysa kanalıma abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve değerli yorumlarınızı mutlaka benimle paylaşmayı unutmayın. Sizlerin destekleriyle toprağın derinliklerinde saklı sırları keşfetmeye ve tarihin tozlu sayfalarını birlikte aralamaya devam edeceğiz. Bir sonraki maceramızda görüşmek üzere. Hoşça kalın ve sinyaliniz her daim derin ve net olsun.